Sinan! Teğmenimi bağız gel haydi. Her zaman olduğu gibi işte saat böyle 5'te, 5 civarlarında bazen ben, bazen abim çıkarıyoruz. Yani genellikle oyunu hep abim çıkarır. Ben de evde kurulu oyunlar var. Onlara bakıyorum. Yemek hazırlama şimdi. Genellikle hep ben yapıp abim de sürüyü güdüp geliyor. Adım Mehmet Eskiyer, Altınhisar Yeşilyurtluyum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz günümüzce. Dededen, babadan, şimdi de oğlan. 3 nesil. Yaylamızın ismi de Kanlı Yayla. Yani köyde başka bir imkanlardan dolayı atıyorum tarla marla ekecek bir taşlık alan olduğu için mecburen hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu işi de severek yapıyoruz. Severek yapmadığımızda zaten belli bir süreden sonra adamın yapası gelmiyor ya. İçinde olmadığı sürece koyun olsun, köpeği olsun merakımızdan dolayı bu işe gönül vermiş durumdayız. Mesela bizim yaşlılarımız var, çoban tutuyor mesela. Kendileri gütmüyor merak olmadığından dolayı. Adam yapamıyor mesela, atıyorum Afgan tutuyor, Suriyeli tutuyor. Yani yapan bir çoban olmadığından, alttan gelen bir şey olmadığında için zorlaşıyor gitgide meslek. Bu göbek, haşhaş. Haşhaşın dağda çıkan yaban hali. Şöyle takdim ederseniz. Çiğken biraz süt acı da kuruduğunda çok lezzetli bir şey oluyor. Ya kullanılıyor çünkü diğer hamur türlerinde de kullanıyor. Bir de haşhaşını da yapıyorlar bunları toplayıp. Kurusundan haşhaş yapıyorlar, doğal haşhaş. Anadolu aslanları. Nazlı. Şu anda sürüde görevli 4 tane mi 5 tane? 2 dişi 3 erkek. Ayrı ayrı gidiyorlar işte günden güne değişiyor. 2 gün mü gidiyorsa diğer 2 gün başkaları gidiyor. Vallahi köyde görmüyorduk da gündüz oldu mu defelerden ulumaya başlıyoruz. Saat 10 gibi falan başlar zaten. Oyuna şu an yaklaştığı yok da yani geliyor sesi. Onlar da zaten şimdi yavruyu peşine düşürmüş durumda. Pek gezmez. Yaklaşık Haziran ayında geliyoruz ya. Haziran'ın ilk haftası. Yaz geldiği için köyde ot durumu iyi olmadığı için dağa çıkıyoruz yaylaya. Burada yaklaşık bir 5 ay falan kalıyoruz 11. ayın içine kadar. Kar yağdığı zaman köye iniyoruz. Yaylada yaşam şartları zorlaşıyor zaten.
Şu an yaz mevsimi olduğu için gece güdümü pek yok. Ot da zaten mevcut yaylamızda var. Saat 4.30-5 gibi sabah hayvana kaldırıyoruz. Sabah 7.30-8'e kadar gün çıkanıp sıcak değene kadar yayıyoruz bu hayvanı. Oradan sonra geldiğimiz zaman gerek kahvaltıyı yapıyorsun işte. Kahvaltıyı yaptıktan sonra günlük işlerimize bakıyoruz. İşte koyun sağımı olsun, geçi sağımı olsun, koç cemlemesi olsun. Saat 4'e kadar bir yani koyun yatıyor. 4'te tekrar kaldırıyorsun. İşte hastasına bakıyorsun, suyuna bakıyorsun. Gütmesi derken saat 9.30-10'a kadar yani koyunla uğraşıyor. Günün 9.30-10'a kadar koyuna harcıyorsun. Ondan sonra da ondan saat 4.30-5'e kadar yine bir uyku vaktim var. Yani gece dinlenme saati. Yer benimle gitmek istersen, halen güzel yaz gelsin de gidelim. Bizim ele kırcı yağdı boran var. Yollar çamur kuru sında gidelim. Güzel gidelim. Geçim kaynağımız olarak koyunlarımız erken kuzladığı için kuzuları satıyoruz. Sağım yapılmıyor koyun. Kışın sattığımızdan kuzuyu. Koyunu sağım yapamadığımız için mecburen geçiye odaklanıyoruz. Geçi sağımı var. Peynir olsun, süt olsun. Geçim kaynağı genelde bunlar. Doğada, yaylada ne buluyorsa onu yiyor. Atıyorum ot diyor. Ot kuruduğu zaman sıyırmanın kendi dikeni olur, onu yer. Yani geçi koyun gibi değil, otu seçerek gir. Nerede otun iyisi var onu yer. O yüzden de keçinin peyniri bana göre koyununkinden bir adım daha önde diyebilirim. Kurban işi yapmıyoruz ya. Kurban işi biraz sıkıntı. Mesela önce okullar açılıyordu, millet köye geliyordu. Şu an mesela okullar açık. Kurban 10 gün 10 gün geldiği için millet de köye haliyle gelemiyor. Gelemediğinden dolayı da sen atıyorum 100 koyun kurbana beslesen bunun 50'sini satarsın, 50'si elinde kalacak. Bu yüzden de kurban işine pek sıcak bakmıyoruz. Piyasada her geçen gün işte sanayici de olsun kurban besliyor. Öğretmeni de kurban besliyor diyen gibi yani sana pek bir şey kalmıyor. Yayla hayatı eskiden mesela atla, eşekle yol olmadığından öyleymişmiş tabi biz görmedik de. Mesela şimdi canın istediği zaman motoruna biniyorsun, arabana biniyorsun. İstediğin zaman gidip geliyorsun. Ama eskiden
Adam bir gün önceden köye gidiyor. Azık bir gün sonra eşeğine tekrar o yol gelinecek. Yol yok, iz yok diyen gibi zordu. Ama şimdi kolay. Yaylanın suyu yukarıdan geliyor. Kaynak suyu. Yani devamlı yazın olsun, kışın olsun bir kesilme şeyi yok. Köyümüzdeki bahçeler olsun, ekinler olsun. Hep bu doğal suyla yani akarsuyla. Kuyu falan bizim köyde daha hiç yok. Öyle bir imkanımız. O yönden, su yönünden çok rahatız mesela. Hani başka köylerde olsun, Karakapı, Geçikalesi olsun. Adamlar mesela tankerle götürüyor suyu. Bizim burada gözüktüğü gibi işte dereden devamlı akar. Yazı, kış su sıkıntımız yok. Geldi. Şimdi onun çayını hazırlayacağız. Ocağı da bu arada kendim yaptım. Çay içmek isteyen varsa buyursun gelsin. Sağlam. Gayrı bu yıkılmaz yani. Gidene kadar yıkılmaz. Evet, meşhur Karademlik çayımız bu işte. Tamam. Mehmet oradan dönmem mi gitti? Karabaşları niye çözmedi? İşte sinirli olduğundan diğer sürülere pek şey vermiyor. Çobanlar bazen yanımıza geliyor. Çobanlara saldırıyor. Hem bazen kendimize de biraz şey yapıyor, saldırıyor. O yüzden bugün siz geldiğiniz diye çözmedik. Normalde çözerdik her gün. Gideriz davara. Bugün çözmedik. Burada gider. Hatta kurt boğmuşluğu var. Herkül'e ikisinin. Hatta geçenlerde ilerlerde bir tane ölü kurt falan boğuyorlardı. TikTok'a falan attıydık. Orada falan ölü kurdu boğuyorlar. Diğer köpek var ya, dişi. Nazlı ile beraber onlar boğuyorlar. Evet, geç tereyağı bu. Oyununki gibi bembeyaz değil mi? Aynen, bunun hastası çok da. Ama peyniri pek beğenmiyorlar. Koyun peyniri daha çok tercih ediyorlar. Koyun peyniri daha koyu olduğu için sütü. Keçinin sütü çıkık ya biraz. Koyun sütü daha koyu olduğu için genellikle herkes koyunu daha çok tercih ediyor. Normalde keçi peyniri daha sağlıklı. Hem yumuşak hem daha iyi. Ama başkalar hep koyun için tercih ediyor. Bana göre keçi daha iyi. Bence de tereyağı, keçinin tereyağı daha güzel. Biz genellikle keçiyi daha çok tercih ediyoruz. Peynir olsun, tereyağı olsun. Ama bir yoğurdu pek koyununki kadar lezzetli değil. Koyunun yoğurdu çok daha bir lezzet. Zorlukları bir ilk başta yol. Yani yollar düzgün olduğu şekilde bir sıkıntımız yok. Biraz da telefon çekmiyor. O yüzden bir iki sıkıntımız onunla var. Yoksa genelde arabamız var, motorumuz var. İstediğimiz zaman köye inip çıkıyoruz. Zaten mesafemiz de pek o kadar uzak bir şey değil. Yani zorlandığın bir yolla telefon. Onu da telefonda bir şekilde hallediyorsun zaten. Şehir hayatını
yani maliyetlerden dolayı isteyemem çünkü asgari ücretin şeyi belli. Adam ev kirasına 20 lirsa asgari ücret zaten 24-25 lira. Yani ev kirasımı ödeyeyim, evimi mi geçindireyim? Yani durum böyleyken şehir hayatı zor ya. O önceden işmiş. Mesela bundan 10 sene önce gitsen bir hurdacı olsan atıyorum ya da başka bir şey yapsan işini eline almış olun. Bir şekilde de geçinir gidersin. Ama şimdi kalkıp bu koyunu satsan ben hurdacılığa gideceğim desen zor. Bu yüzden de önümüzdeki hayvana daha çok sahip çıkmaya doğru bir projemiz var. Daha da hayat 10 numara. Ben şehir pek fazla sevmem ya. Bana göre koy hayatı daha iyi. Öyle çobancılık daha iyi bir meslek. Sevdiğim bir meslek. Severek yaptığımız bir meslek. Yardımın olursa çobancılık çok iyi bir meslek. Ama yardım olmazsa zor bir meslek. Çocukluğumuzdan beri sürekli koyunun peşinde olduğumuzdan koyuna merakımız daha fazla olduğu için o yüzden koyuncuk yapmak için uğraşıyor. İnek de olurdu. İneği de sever. İneğimiz normalde vardı. İkisi bir arada olmadığı için bir de annem rahatsız olduğu için o yüzden inekleri satmak zorunda kaldık. Sadece koyunla uğraşıyor. Keçi bazen geç alıp satıyorlar. Genellikle damızlıkları kendimiz alıyor. İyi olmayanları tekrardan satıyor, yerine değiştiriyor. Annem babam da gene normalde gelir. İşte normalde dün geleceklerdi. İşte bir yarın pazar olduğu için gelmediler. Saat öğlen 1 gibi falan gelirler şimdi. Göçecekler. Gel lan! Gel gel! Lan gel lan! Uyuşuk gibi 2 saat yol yapıyorsun ya. Birden kaldın çoban, acıktık. Hadi çayımızı getir. Oğlum beni çekme çayın ya. Neyse ya ben kahvaltımı kendim yapayım, bunların pek gelesi yok. Güzel. İkimiz bir içe duralım. Ağaçların da var. Gel ya. Yok şu çayımızı gideceğim boş ver.
Oğlum keçeler niye atmadın buraya? Ne? Kenara şöyle at. Sakin. Güneş enerjisi yarıyor ya. Işığa iyi oluyor mesela. Önceden Locus vardı. Ben ufakken kullanırdık mesela. Ama şimdi şu an enerji elektriğini olsun, oyuna kullandığın telefonun olsun. Takıyorsun buraya aynı köydeki elektrik gibi kullanıyorsun. Bir sıkıntımız yok. O yüzden çok memnunuz panelde. Güneş enerjisinden dolayı. Ya herkesin görevi tabii canım. Şimdi ben mesela devamlı koyuna bakıyorum. Benim birader geçiyle ilgileniyor. Hani sütten, peynirden. Ama benim normal şeyim koyun. Ben gütmesem mesela el değiştirdiğin zaman koyun hastalamaya başlıyor. Senin güttüğünden arkadaşın güttüğü belli olur zaten. Koyun da hisseder, bunu çoban da hisseder. O yüzden değnek değiştirmemeye çalışıyoruz. Elle kaldım beni. Böyle soğusun diye. Bugün yaylaya ilk koş günümüz. Hem misafir arkadaşlarımız için hem de yaylaya geliş sebebimiz için böyle bir projeye imza atmış bulunmaktayız. Aynen 10 gün önce geldik sezon başı. Yaklaşık 11. aya kadar buralardayız. Kar yağana kadar. Kar yağdığı an aşağı köyün üstünde bir yer var. Oraya doğru ineriz. Hava soğudukça. Bahane. Kim onlar? İşte koyunumuz geldi. Şimdi dinlenmeye geçti ağacın altında. Dünkü yaptığımız peyniri, taşın altımızda bildiğimiz peyniri tekrardan taşın altından çıkarıp bidonlara basma zamanı. Sen ne sandın Mehmet beni? Burada dünkü taşın altında olduğunu hissettim. Buradan sanki çıkmaz gibi gözüküyor. Doldurmadım. İşte bitti.
Şimdi bunu bastık. Toprağa döndüreceğiz. Bunu 3-4 ay toprağın içinde dönmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da yemeğe hazır. Kurt çok. Köpekler önemli yani. Mesela gündüz falan uluyor kurt. İtin iyi olmazsa gece de gelir, gündüz de gelir. Ama itin iyi olursa gözün arkada kalmaz. Bu işte köpeğin iyi olacak. Bu işi yapıyorsan oyunun iyi alacak. Yani bu işi yapıyorsan her şeyin bir kere dört dörtlük olacak. Birinden biri eksik oldu mu zaten olmuyor da. Atıyorum koyunun iyi, eşeğin iyiyse köpeğin iyi olmadı mı yani bir şey anlamıyorsun bundan. Sana da zarar, hayvana da zarar. Bu yüzden köpek bizim için en iyisi, en önemlisi. Arkadaşlar, ikisi amcamın oğlu, ikisi de benim ufak birader. Aynı zamanda yayla komşumuz. Zaten hayvancılıkla uğraşıyor. Aşağı yukarı 4-5 bin küçükbaş hayvan vardır köyde. Bundan yukarıda 4-5 yayla var. Hemen yan tarafımızda 3 tane koyun çobanı var işte. Durum böyle küçükbaş, büyükbaş köy hayatı. Aynen gördüğünüz gibi. Telefon mu? Şarjım benim yok. Allah ya biz böyle gariban fakir bir insanız. Amacı dönmesi. Dönünce daha lezzetli oluyor. O yüzden dönüyor böyle. Şimdi ben gömeleğe. Ona hep dans. Evet. Ona kanını normal ya. Kendin mi emdirin bunu? Evet. Sen bu kendin mi emdiriyorsun bunu? Evet geldiğimiz zaman annesi almaz onu. Canım kuzumuz. Kıssa mı? Tamam buna da veriyorum kaç milyar 20 milyar da buna veriyorum ha. Evet amcam öldürecek beni. Amcam öldürecek beni. Bizim Bahri kaçtı herhalde. Ana Bahri sattı ona gidiyor. Gel ben bunu dışarı bakayım ya.
Annenle gelince mi söyleyeceksin? Gerçi sen mi ayrı mı gideceksin? Tamam. Mehmet abi de gider o zaman. Gitsin ya boş ver soytarı. Tamam boş ver. Suyumuz biraz azıcık. Niye ya? Birkaç tane geçen sağlaca kaldı ya. O dışarıdaki hemen kuzumuz annesi almadığı için geliyor emiştiriyor. Onu geçe alıştırdık işte böyle. Birer tane geçi bir sabah bir akşam emiştiriyor işte. Annesi almıyor suyu soğuk olduğundan. Artık geçi de büyütüyoruz. O yüzden emziriyoruz geçiye. Şurada kaç var mı ki? Başka. Arda bir yürüyüş yapın. Aynen öyle. Şu odada Bahriye vereceğim. Haziran'ın 10'unda geldik. Hemen hemen de 11-12 gündür buradayız. Bugün de mesela göçümüz geldi. Annem babam geldi. Bu süreçte işte gerek koyunu gerek keçiyi kendi imkanlarımızla kendimiz sayıyoruz zaten. Bu şekilde kendi imkanlarımızla 10 gündür idare ediyoruz. Sağımına, gütmesine, yemeğimize, içmemize 10 gündür kendi imkanımızla hallediyoruz. Mesela bugün de göçtüler. Bundan sonra keçi sağımını zaten evdekiler, annemgil yapar, bizim birader yapar. Bir iki güne de biz yukarı yayla dediğimiz yer var. Buradan daha yüksek. Oraya çıkarız. Suyumuz, otumuz orada bol olduğu için bir de arazi engebeli olduğu için inip çıkma olmuyor koyunda. Hani zorlanmıyor. Mesela yaka dik olduğu için koyun gelirken bizim tabirimizle ciğeri ağzına geliyordur. Yüzün aşağı geliyor ya böyle rampa. Çıkarken de zorlanıyor hayvan. Bu yüzden düzlüğe çıkarıyoruz. 3 ay hemen hemen 2-3 ay orada kalıyoruz. Ot mesela kısalana kadar. Ot durumu iyi olursa 10. ayın 15'ine kadar falan oralarda idare ediyoruz. Ben de süzüyor. İçine sinek mi kaçmış ne olmuş? Kupur kupur böyle şimdi. Kup kup soğanlarımızı doğruyoruz. Ondan keyli. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ya bitti. Bakalım. Hemen bakıp geliyorum ben. Ne lan? Bak. Pavlazan. Ben bakıyor şimdi yazar bakıyor. İşte sütümüzü sağdık. Soğumadan hemen mayalıyoruz önce. Karıştıralım. Ocağa yak hadi abi. İyi mayalanması için. Yeni sağdığımız için soğumadan çaldık.
1,5-2 saate. Hem soğumasın diye bir de güneşe koyuyoruz ya. Çabuk tutuyor öyle. Sıcak olduğu için. Yap buzumuz. Buzumuz ilkek. Anam ezileceğiz şimdi. Allah. Arabayı kırmayın, dikkat. Açayım mı adamı hemen? Mehmet çadırı ser de üstüne koy. Neyi? Beklesin. Doğru hiç canın yok. Bu işi yapmak isteyen genç kardeşlerime bir tavsiyem, bir kardeş olarak, bir abi olarak severek yapması. Ya nasıl diyeyim sana? Zorla yaptığı zaman zaten bir şey anlamıyorsun. Severek yaparsan tek başına da zor. Bu adam koyuna mı gitsin? İşi olduğu zaman köye mi gitsin? Tek başına zor. Ha durumu iyi olur, aylıkçı tutar falan öyle iyi olur. Ama o zaman da kazandığından bir şey anlamıyorsun. Şu an aylıkçı atıyorum en aşağı 50 milyar para istiyor. O yüzden zaten kazancın aylığa vurduğun zaman 50'ye hemen hemen denk gelir. Bir de sürün kalabalık olmadığı zaman daha içeri gidiyor. Yani kendinden olacak her şey. Çobanın kendinden olacak, sahanın kendinden olacak, yapanın kendinden olduğu zaman iyi bir meslek kazandırır. Ama her şeyi atıyorum çobanı ithal getirirsen, samanı ithal alırsan bu zor. Her şey kendinden olmadığı sürece zor kazanırsın. O ağaçlar 25 yıllık var. Yani ben aklım irdireli 25 yaşındayım. Hemen hemen 15 senedir aynı diyebilirim. 25-30 senelik var ağaçta. Yani hem bize iyi oluyor. Gerek ceviz var, kiraz var. Hem kendimize, yememize, içmemize, gündüzde koyunlar serinlemesi için altında yatıyor. O yüzden ağaca önem veriyoruz. Mesela kimi yaylaya gidiyoruz, ev yok, çöl gibi bir yer. Elimizden geldiğince dikmeye çalışıyoruz, tavsiye de ediyoruz. Hani herkes vardığı yere bir çöp soksa, yeşil olsa bizim için daha iyi. Hem onlar için hem hayvan için iyi olur. Şöyle tavayı kucakla alalım. Niye gülersiniz lan? Niye gülen lan? Bahri ciddi dur lan. Yoksa emmine şikayet ederim.